Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Daha öncesinde bu tarz bir video yayını yapmadım. Onun için en başından sürçülisan edersek affola diyerek başlıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. Daha önce bu tarz bir video yayını yapmadım. Onun için arada dil sürçmelerim olursa affola. Oyun zaten ilk başlangıçta bize böyle bir set veriyor arkadaşlar. Daha sonrasında bizden bir alt kısımda örs ve çekiç var arkadaşlar burada. Örs ve çekiçe bastığımızda bizden bir tane taş balta, bir tane de kazma yapmamızı istiyor. Bu taş balta ve kazmayla zaten bizden iki tane ağaç kesmemizi istedi. Bir tanesi buradakini kestim, bir tane de buradakini kestim. İlerleyen süreçte zaten ilk baştaki serimizin adı Çiftlik Kılavuzu serisi arkadaşlar. Çiftlik Kılavuzu'nda 10 tane bizim 10 kısım görevimiz var. Daha doğrusu 10 kısım var. 10 kısmın içerisinde 6-7 tane görevliler olan hepsinden yaklaşık 60 tane görev var. Yani bu 60 tane görev bize oyunun temel altyapısını öğretecek. Bunları yaptığımız zaman zaten ilerleyen süreçte zaten tecrübe edeceğiz. Şimdi bizden 10 tane çam kütüğü elde etmemizi, 5 tane kaya, bir tane de küçük kutu yapmamızı istiyor. Çiftliğimizden çıkmadan sol alt köşede otomatik tuşu var arkadaşlar. Otomatik tuşuyla beraber çiftliğimizin içerisinde bulunan zeminde bulunan ham maddelerden toplamaya başlıyor arkadaşlar. Bu sayede çam kütüğünü ve taşları elde edebiliriz. Çiftliğimizin içerisinde belirli kaynaklar var. İlerleyen süreçte bu kaynaklardan faydalanarak zaten belli bir aşama ilerleyeceğiz. 5 kayayı topladık arkadaşlar. Şimdi 10 odunu da topladıktan sonra bir tane küçük kutu, yani bir tane sandık saklama, depolama için bir tane sandık yapmamızı istiyor bizden. O sandığı yapacağız. Başlamışken zemindeki bütün kaynakları toplayalım. Çiftliğin içerisinde kayalar var arkadaşlar. Ağaçlar var. Ağaçları kesmemeyi düşünüyorum dekorasyon açısından. Çünkü ilerleyen süreçte zaten çam ormanı ve diğer konumlardan bunları rahatlıkla toplayabileceğimiz için ağaçları dekorasyon açısından kesmeyeceğim. Çiftlik dizaynını ona göre yapacağız. Ama kayaları istediğiniz gibi kaldırabilirsiniz. Eğer görsel olarak birkaç tane kaya bırakmak isterseniz de bırakabilirsiniz. Sol tarafta inşa menüsünü aç diyor, zaten bize oyun bizi yönlendiriyor. İnşa menüsünden çiftliğinizin dizaynını yapabiliyorsunuz. Tezgahlarınızı kurabiliyorsunuz. Depolarınızı kurabiliyorsunuz. Burada posta kutumuz var. Şimdi bizi yönlendirdiği şekilde bir tane depo kuralım. Şuraya bırakalım depomuzu. Hatta bir tane daha kuralım. Şöyle arkadaşlar, sol üstte bina yazıyor zaten. Burada bina yapımı ile ilgili mesela çam zemin, ilk zeminlerden bir tanesi. Zemin kurabiliyoruz. Eğer elimizde nettle ve çam kütüğü varsa. Bir de arkadaşlar burada herhangi bir kaynak için açıklama bölümü var. Herhangi bir kaynağın üzerine tıkladığımız zaman hangi konumlarda bulunabiliyor veya hangi konumlarda yapılabiliyor diye zaten size detaylı bir şekilde açıklıyor. Mesela Nettle'ı çam ormanında, orman gölünde, sisli gölde bulabileceğimiz konumları söylüyor. Mesela çam kütüğünü çam ormanında, sık meşede, meşe ormanında, daha doğrusu hemen hemen bütün ormanlarda çam kütüğünü bulabiliyorsunuz. Ama bu konumlarda biraz daha fazla arkadaşlar. Yani birinci ve ikinci kademe konumlarda. İsterseniz kendiniz oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz oluşturulan, yani daha öncesinde de oluşturmuş olduğunuz kaynakları yıktığınız zaman burada direkt kaynaklar çantamıza geliyor arkadaşlar. Çantamıza gelen kaynakları da daha sonrasında değerlendirebilirsiniz. Eğer deponuz yoksa, şu an için deponuz yok bizim, hepsi çantamıza gelecek. Çantamız dolduktan sonra zaten bunları ekstra silersem kaybolur mu diye endişelenmeyin. Zaten oyun size silmenizi engelleyecek. Yani çantanız dolu diye uyarı gelecek.
Bunlar sizde zaten kaybetmeyeceğiniz unsurlar. Aldığınız bütün ögeleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Şimdilik masa şurada dursun. Sandalyemiz de burada dursun. Arkadaşlar bu güvercinlik şöyle göstereceğim zaten. Burada bir saksımız var. Burada da bir saksımız var. İlerleyen süreçte bunlar zaten parçalayarak birkaç tane kaynak elde edeceğiz. O kaynakları kullanacağız. Buradaki çam duvar ikinci kademe bir duvar arkadaşlar. Bakın zaten burada envanterim dolu olduğu için sökmeme izin vermiyor. Şöyle belli bir kısma kadar ilerleyip ondan sonra zaten çiftlik kılavuzu bölümüne tekrar geçeceğim. Çiftliğinizi kendinize ait istediğiniz unsurlarla donatabilirsiniz. Şu iki ağaç arasında bir çiftlik girişini buraya yaparak çiftlik inşa etmeyi düşünüyorum. Kuyumuzu buraya koyalım. Ateşimizi buraya koyalım. Kuyu, ateş gibi tezgahlar posta kutusu arkadaşlar. Posta kutusu da şimdilik çiftliğimizin girişinde bulunsun. Dediğim gibi bu hoş geldin tabelası oyuna nerede başlayacağımızı bize gösteriyor arkadaşlar. Bunu tam ortaya da koyabilirsiniz. Dilerseniz çiftliğinizin girişine de koyabilirsiniz. Nerede başlamak istiyorsanız. Şöyle arkadaşlar buradaki dediğim gibi çam ikinci seviye duvarlar. Bu ikinci seviye duvarlar yapabilmek için önce zeminin ikinci seviye olması gerekiyor. İlerleyen süreçte tezgahlarımızı ve depolarımızı yükselttiğimiz zaman bu bizden bunlar isteyecek. Yani çam zemin isteyecek. Şu an dolu olduğu için depomuz gerçekleştiremiyorum. Şimdilik buraya bırakacağım bunları. Elimde birkaç tane kaldı. Şimdi çiftlik kılavuzunun ilk kısmını tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Depomuz dolu olduğu için şöyle pantolon giyelim. Fazla eşyalarımızı buraya bırakalım. Çiftlik kılavuzunun ilk kısmını tamamladık arkadaşlar. Çiftlik kılavuzunun ilk kısmında bize ödül olarak taş bir çekiç verdi arkadaşlar. Taş çekicimizin hasarı 89, saldırı hızı 59, mesafe 1.5, dayanıklılığı da 40 arkadaşlar. Taş çekicin şöyle bir özelliği var. Diğer bazı silahlarda da bulunuyor arkadaşlar. Taş çekiçte böyle alan vurabiliyoruz arkadaşlar. Ama 59 saldırı hızı olduğu için biraz yavaş kalıyor. Yani birkaç tane düşmana buradan bize yaklaşan birkaç düşmana aynı anda vurmamızı sağlıyor. Şöyle büyük sandığımızı da şuradan başlayarak koyalım. Rick ile konuştuğumuz zaman arkadaşlar bize ilk etkinliğimizi verecek. Yani kırık posta arabası etkinliğini verecek. Daha sonra ilerleyen süreçte diğer etkinlikleri zaten tek tek göstereceğim arkadaşlar. Ansiklopedi masası. Şöyle arkadaşlar, ansiklopedi masasında elde ettiğimiz başarıları gösteriyor bize arkadaşlar. İlk başarılar bölümünde
Yani toplamış olduğunuz kaynaklar mesela 12 tane taş toplamışız şu anlık. 500'e ulaştığımız zaman buradaki rozet açılacak. Yani taş toplama rozetinin ilk kısmı açılacak. İlerleyen süreçte farklı rozetler var mesela. Güçlü adam demişiz. Kazanmak için atış veya darbe hasarı 70 kez hasar vermişiz mesela. İlerleyen süreçte bunlar tamamlandıktan sonra 70 hasar diyorum. 70 hasar puanı. Yani az önce ateş ettiğimiz tüfek tabanca 70 hasar olduğu için bu 70'e çıkmış. 1500 hasar verirsek o rozet açılıyor. İlerleyen süreçte onlar da zaten zaman zaman açılır. Burada yemekler bölümü var arkadaşlar. Yemekler bölümünün önemli. Bu bak şu bakımdan önemli. Yemeklerde kalıcı güç ve geçici güç olmak üzere iki unsur var. Kalıcı güç dediğimiz şey herhangi bir şekilde yemeği veya içeceği kullandığımız zaman bize şu an 240 HP'miz var. Yani canımız var. Bu sağlık puanı bir tane su içtiğimizde hemen gösteriyorum. Bir tane su içtiğimizde artı 5 eklenecek. Yani 245 olacak arkadaşlar. Geçici olarak da 30 dakikalık bir süreç var. 30 dakika boyunca 240 değil de 260 yani 5 puan da zaten eklemiş olacak. 265 sağlığımız olacak. Birçok yemek çeşidi var. Bu yemeklerin hepsini yaptığınız zaman zaten burada 5 hasar veriyor. Başlamışken yemek serilerini de anlatayım arkadaşlar yemeklerde. Hepsinde hemen hemen 5 sağlık gücü var. Birinci kademe yemeklerde. İkinci kademe yemeklerde işte 10 sağlık gücü ekliyor bize. Fırında tavukta 5 hasar daha ekleniyor karakterimize. Kızarmış balıkta 20 artı 20 sağlık. Muhtemelen 3. kademe yemekler bunlar. Bunlarda da artı 20 sağlıklı devam ediyor. Pemmikan yemeğini yedikten sonra artı 3 kalıcı ruh puanımız ekleniyor bize. Isıtıcı güveçte artı 10 hasar puanı ekleniyor karakterimize. Yaban mersini turtasında ölüm sonrasında eşya dayanıklılığının kaybında %5 azalıyor. Arada Rick'le konuştuk. Önemli değil. Haydut saldırısı. Dediğim gibi önemli eşyalarımızı çiftlikte silah getirmeyi unutma diyor. Ama gittiğimiz kırık post arabası etkinliğinde herhangi bir şekilde saldırgan yok. Onun için üzerimize silah alarak ekstra bir konum yani ekstra bir durumda kaynak almamalı. Mesela bunu aldığımız zaman burada bir bölme dolmuş oluyor. Onun için üzerime silah almadan gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi burada yemekleri kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim en basitini. Yaban mersinli turta mesela arkadaşlar. Veya kızarmış tavuk. Zaten burada yemekler görünüyor arkadaşlar. Ya da doğrusu yemeklerin gerekli kaynakları görünüyor. Mesela bu çay paketi, ara havza, gizli yer, komşuların çiftliğinde bulunan bir ürün. Yani bu çay paketini elde ettikten sonra bir tane su ve dolu kavanoz, bir tane de çay paketiyle bu yemeği yapabiliyorsunuz. Ama ateş seviyesi yani ateş dediğimiz tezgahımızın seviyesi şöyle göstereyim arkadaşlar. Ateş dediğimiz tezgahımızın seviyesi 4 olmak zorunda o yemeği yapmak için. Mesela ikinci kademeye yükselttiğimiz zaman ateş tezgahımızı kaktüs içeceği yapabiliyoruz. Maksimum sağlık artı 10 kalıcı gücümüzü alabiliyoruz. İlerleyen süreçte kullanırsak zaten 40 sağlıkta ekstra içeceği kullandığımızda bize geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle çiftlik kılavuzu ikinci kısmını yapıp daha sonra Rick'in vermiş olduğu bize kırık posta arabası soygunuyla hikaye bölümüne devam edeceğiz. İkinci bir kısımda bizden marangoz masası inşa etmemizi istiyor. Odun deposu inşa etmemizi istiyor. 5 çam tahta üreteceğiz. Taş ve marangoz masası. Yani şu an bizden 2 tane depo, 2 tane de tezgah yapmamızı istiyor. Bu tezgahlarda da kullanmamızı istiyor. Dediğim gibi burada en sağ, küçük haritanın altında inşa bölümü var. İnşa bölümüne geldikten sonra zaten bizde yeterince yapmamız gereken tezgah var. Tezgahlarda yapacağız. Depolar var. Depoları yapacağız.
İlk önce bizden istediği marangoz masasını yapalım. Şöyle gidelim isterseniz arkadaşlar. Bu kısımda şöyle sol üst kısmında tezgahlarımız olsun. Şöyle kuyu. Şöyle ateş. Tezgah. Bizden bir de taş tezgahını istemişti. Taş tezgahı için bir cilt birinci kademe tavşanlardan bulabilirsiniz. Birinci kademe hayvanlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu cildi orman gölünde var diyor. Mesela Çam ormanında da var. Kaya taş pilota bakır madeni hemen hemen gittiğimiz her bölgede olacaktır arkadaşlar zaten. Şöyle şu en büyük sandığımız bizim taşları toplamak için. Şunu alıyorum şimdilik çiftliğimizdeki. Bunları da buraya bırakalım. Çiftliğimizde bulunan taşları kullanarak çiftlik kılavuzundaki ikinci bölümü de tamamlamak istiyorum. Daha sonrasında zaten dışarı çıkacağız. Arkadaşlar burada level atladığımız zaman bize verilen stat puanları, karakter puanları var. Bu karakter puanlarını birazdan dışarı çıktığımızda vermeye başlayacağım. Şöyle burada hasar verdiğimiz zaman zaten dediğim gibi az önce her silahın kendine ait bir hasarı var. Bu hasarı yükseltmek bize çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Onun için az önce taş çekicimiz vardı. Taş çekicinin hasarı saldırı hızı 59'du. Yani düşük, yavaş kalıyordu. Saldırı hızını arttırabilirsiniz ama bunu ilerleyen süreçlerde yapın. Çünkü ilk önce vermemiz gereken şey ruh puanı. Yani ruh puanı ne işe yarıyor? Ruh puanı şu işe yarıyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte zaten farklı konumlarda farklı hayvanlarla karşılaştığınız zaman anlayacaksınız. Her hayvanın kendine ait bir ruh puanı var. Yani o ruh puanını elde ettiğiniz zaman diyelim ki bizim şu an için kazmamız kırıldı. Dayanıklılığı bitti. O yüzden kazmayı bitirdik. Şöyle devam edeceğim. Ruh puanını anlatacağım ilerleyen süreçte yine. Bizden istenilen taş kesici yapmak için bir tane cilt. Yani bunu için bir tane tavşancık. Arkadaşlar yakın dövüş silahları, çekiç, mızrak, yay, kılıç. Bunlarla böyle sağ alt köşede eğilme ve kalkma tuşu var arkadaşlar burada. Eğilerek yaklaştığımız zaman hayvanlar veya arkadan yaklaştığımız zaman bu şekilde hayvanlar, haydutlar bizi fark etmez. Fark etmediği için de ilk vuruşumuzu kritik yaparız. Yani 2x hasarla yaparız. 2x dediğim burada 10 hasarımız vardı az önce. İlk vuruşta eğilerek yaptığımız için 10 hasarımız oldu. Mesela yukarıda bir tavşan daha var. Ayakta gittiğim için tavşan beni görecek ve kaçmaya başlayacak. Dediğim gibi eğilerek yaklaşırsanız sağ üst köşede küçük harita var arkadaşlar. Orada zaten görüyorsunuz sarı bir ok işareti var. O tavşanı gösteriyor. Dediğim gibi böyle eğilerek yaklaştığınız zaman hayvanlara ve haydutlara sizi fark etmeyecekler. Fark etmediklerinde de ilk vuruşu x 2x yaptığınız zaman 20 hasar veya elinizdeki silah diyelim ki 50 hasarı var. O zaman 100 hasar elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle ikinci cildimizi de ekstradan aldık. Bizden istenilen taş kesicimizi de tezgahımızda hemen yapalım. Bizden 2 tane depo yapmamızı istemişti. Bir tanesi odun deposu. Odun deposu için 3 tane çam kütüğüne ihtiyacımız var. Taş deposu için de bir tane çam tahtasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöylelikle hemen şurayı sökelim. Şöyle yapalım. Projeler bölümüne girdik. Projeler bölümündeki kaynaklardan anlatayım size arkadaşlar. 3 tane tahtamız oldu. Şu orta kısmı da yıkalım. Oradan da çünkü mesela yükseltmek için bizden 4 tane çam tahtası, 4 tane taş blok, bir tane de bakır bağlantı elemanları istiyor arkadaşlar. Ben az önce oradaki tahtayı sökünce bütün kaynaklar benim çantama geldi. Şimdi bunları kullanarak depolarımızı yapacağım. Odun deposu istemişti. Bu taraf tezgahlar olsun arkadaşlar.
Alt kısımda depolar. Pardon. Depolar kısmını yapalım. Daha doğrusu burayı ayıracağım komple zaten ilerleyen süreçte. Savunma için. Hazır elimizde kaynak varken metal deposunu da yapayım. Atölyelerde yapabileceğim bir şey var. Deri kurutucu var. Bir zemin daha sökebilirim aslında. Deri kurutucuyu yapmak için. Zaten ilerleyen süreçte çiftlik kılavuzu bölümü bizden bunları isteyecektir. Şöyle zemini sökelim. Normal hasır zemini koyalım. Çam tahtaları alacağım arkadaşlar. Buradan hasır zeminler yine kalsın. Çam kütüğü ve şeyler. Bu zeminlerden mutfak da inşa edebiliriz. Burada sağ altta inşa bölümünün altında tezgahlar bölümü var. Buradan menüden bütün tezgahlarınıza ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken zaten oyun bizi yönlendirdiği için bunları bize sırayla veriyor. Her tezgahın kendine ait zaten özelliği var. O tezgahlarda bir şeyler yapabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar, evcil hayvan evi bir projedir. Bu projeyi yapmak için 30 seviyenin üstünde olmamız gerekiyor. Evcil hayvan edinebilmemiz için. Sağ altta sanırım çevir hatası var. Jeneratör var. Jeneratörde 6. kademe kaynakların üretimi, tezgahların yükselmesi için kullanılan bir kaynak. Onu yapabilmek için de hikayenin 5. bölümünü bitirip yeni bölgeye geçmiş olmak gerekiyor. Oradaki görevleri yaptıktan sonra zaten 6. kademe ürünleri toplamak için 6. kademe bölgeye giderek onları yapabilirsiniz. İlerleyen süreçte zaten onları tekrar konuşuruz. Şimdi bizden istenilen depoları yaptık. Ekstra yapabileceğim deri kurutucu vardı. Onu da yapacağım arkadaşlar şuraya. Bazı tezgahlar şöyle göstereyim. Bazı tezgahlar zemin istemez arkadaşlar. Mesela deri kurutucu, ateş, kuyu, dökümhane gibi. Ama bazı tezgahlar zemin ister arkadaşlar. Yani yükseltmelerde de bu önemlidir. Zemine göre yükseltiriz. Mesela yükselt dediğimiz sağ üst köşede tezgahları yükseltme kısmı var arkadaşlar. Burada 30 dakikada bu tezgahımız yükseltilmiş olacak. Şimdi bunu yükseltelim. İlerleyen süreçte zaten hepsini yükselteceğiz yer yer. Mesela yükseltmek için bizden ikinci kademe ürünler istiyor arkadaşlar. İkinci kademe ürünlerin zaten başında taş diyorum, tahta tezgahında ürettiğimiz tahta ve deri kurutucu tezgahında ürettiğimiz halat var arkadaşlar. Birinci kademe. En kolay yükseltilen tezgahlardan bir tanesi marangoz masasıdır arkadaşlar. Sıralama zaten şurada menüyü açtığımız zaman bize gösteriyor. Sıralama kuyu, ateş, marangoz masası. Mutfağı da inşa edebilirsiniz. Mutfakta zaten biraz bizden istenilen kaynaklar önemli. Çünkü mutfakta yemekler yapıyoruz ve yemekler bize ekstra güçler veriyor. O bakımdan sıralama biraz daha önemli mutfakta. Bakır aletler hemen hemen bütün tezgahlarda istenilen bir öge. Yani bunun için ilk önce alet tezgahını yapmamız bizim için önemli. Alet tezgahını yaparsak zaten kazma ve balta yapmamızı sağlayacak. Daha sonra sıralama taş olarak gidiyor. Zaten sıralama bizden bir sonraki tezgah hangisi ise bir önceki tezgahın ürünlerini istiyor. Mesela dökümhane tezgahını inşa etmek için bizden istenilen şey deri, tahta, taş blok ve halat. Yani bir önceki inşa etmiş olduğumuz tezgahlar. Mesela ne inşa edebiliyoruz? Demirhaneden inşa ettiğimiz demirhanede yakın dövüş silahlarını üretebiliyoruz. Dökümhaneyi dediğim gibi inşa ettikten sonra zaten bakır külçeyle alet tezgahını ürettikten sonra alet tezgahında yapmış olduğumuz aletlerle diğer tezgahları zaten hepsi birbiriyle bağlantı olarak devam ediyor. Şimdi çiftlik kılavuzu 5 çam tahta üretmemizi ve taş blok üretmemizi istiyor bizden. Şimdi çam tahta üretmek için 3 tane çam kütüğüne
blok üretmemişsin de. Şimdi ben küçük bir şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu siz de kullanabilirsiniz ilerleyen süreçlerde, görevlerde. Zaten gittiğimiz zaman çam toplayacağız. Çünkü dediğim gibi çiftlikteki ağaçları kesmek istemiyorum. Kaç tane çamımız oldu? Şu an 2 tane. Bir tane daha ihtiyacımız var. Bizden 5 tane çam tahtası üretmemizi istedi arkadaşlar. Ben bunu üretiyormuş gibi yapacağım. Ve iptal edeceğim. Görev sayılacak. Yani burada ürettiğim için basmamızı istiyor. Çünkü buraya tezgah düşüyor. Ve sayaç işlediği için burada 5 tahtayı üretmiş olduk. Zaten ilerleyen süreçte yüzlerce tahta üreteceğiz. Ama sadece şu an çiftlik kılavuzundaki ikinci kısmı geçmek istiyorum. Başlamışken bunları üretelim. Şöyle zeminlerimizi de kuralım. Çiftlik kılavuzu ikinci bölümündeki görevlerimizi tamamladık. Bize bir tane kod verdi. İkinci kademe. 240 dayanıklılığı olan, 20 savunması olan bir kod. Bizden 5 tane hayvan avlamamızı istiyor. 2 tane post elde etmemizi istiyor. Burada 2 tane elde etmiş bulunuyoruz. Az önce 2 tane tavşan öldürmüştüm. Oradan gelen postlar bunlar. Bir kısa yay yapmamızı, kısa yay zaten marangoz masasında yapılabiliyor. Zaten burada zaten açıklamış bize marangoz masasında üretilir diye. 5 tane sert et elde etmemizi istiyor. Çam ormanı ve taş da bulabilir diyor. Zaten hemen hemen ne yapmamızı istiyor ve hangi konumlarda hangi ögeleri bulabileceğimiz zaten oyun bizi kendiliğinden yönlendirdiği için o kadar da zor değil arkadaşlar. Dediğim gibi kırık posta arabası etkinliği var. Bunlar zaten saldırı. Çam ormanına gitmemizi isteyecek yani 3. kısım bizden. Çam ormanına giderken çantada neler varsa bırakacağım. Çünkü dediğim gibi ilk başlarda herhangi bir şekilde silah. Bir de çıkmadan arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz kaynakları şöyle göstereyim. Depoya koyabiliyoruz. Mesela bu metal deposu. Metal deposuna bunları, tahta deposuna bunları, deri deposunu şu an için oluşturmadığımız için deriler elimizde kaldı. Onları da buraya bırakalım. 6 karakter puanımız olmuş. İlk önce çam ormanına gideceğim. Daha sonra kırık posta arabası etkinliğini tamamlamak için. Burası günlük görevler. Şu şekilde her gün düzenli olarak girdiğimiz zaman bir sonraki günün ödülünü alıyoruz. İlerleyen süreçte bu biz level atlatıp belli bir seviye açtıktan sonra bu ödüller değişecek. Dedim, hikaye bölümünün ilk kısmındaki kırık posta arabası etkinliği ile başlıyoruz. Şöyle kırık posta arabası etkinliğini yapmadan önce arkadaşlar çam ormanına gitmek istiyorum. Çünkü çam ormanına gittiğimiz zaman oyunda haritada tabii ki de haydutlar ve hayvanlar olacak ama harita dışından oyunun bize göndermiş olduğu ekstra hayvanlar, haydutlar ve bot karakterler oluyor. Bu bot karakterlerin de çantaları var arkadaşlar. Çantalarında belirli kaynaklar oluyor. Oyun bize ilk başladığımızda bir tane bot karakter gönderecek. Bu bot karakterin üzerindeki çantayı alarak şu an benim çantam olmadığı için artı 10 bölmeyi kullanabiliyorum. Burada al seçeneği var. 35 lira verip de artı 10 bunu almayın arkadaşlar. Çünkü ilerleyen süreçte size farklı teklifler de gelecek. Onları değerlendirebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi bu bot karakterin üstündeki çantayı alıp kırık posta arabası etkinliğinde daha fazla kaynak toplayabilmek için çantayla gitmek istiyorum. Oyun başlar başlamaz zaten karakteri bize gönderecek diye hatırlıyorum. Fake hesap. Fake bir adam geldi. Sırtındaki çantayı alacağız. Tam da demek istediğim buydu arkadaşlar. Artı 5 envanter bölmesi olan, yani burada ekstra 5 bölme daha kazandırdı bize. Kaynaklarını alalım.
Burada bu karakterdeki planımız var. Az bulunur boru olarak, yani sıra dışı boru olarak geçiyor. Bu sıra dışı boruyu açtığımız zaman arkadaşlar şöyle anlatayım. Sıradan borularımız var. 3 daha doğrusu 4 çeşit boru plan var oyunun içerisinde. Bir tanesi sıradan boru. Sıradan borunun içerisinden 6 kademe eşya çıkabilir. Ama şu an sizin seviyeniz düşük olduğu için şu an için bize 1, 2, 3 çıkabilir en fazla. Sıra dışı borulardan şöyle, sıradan boruları açtığımız zaman sıra dışı alma şansımız var arkadaşlar. Yani bir üst kademe kaynak elde edebiliyoruz. Burada da sıra dışıları açtığımız zaman da nadir elde edebiliriz. Yani ilerleyen süreçte oyun chat'i açıldığı zaman sizi söyleyeceklerdir. Mesela takas edin falan diye. Bunlara hiç gerek yok. Çünkü 20 tane sıra dışı boru verip bir tane nadir boru açıyorsunuz. Elde edebiliyorsunuz. Ve bir tane nadir boru açmış oluyorsunuz projelerde. Burada sıra dışı boruların 20 tanesini açarsanız zaten size 2-3 tane nadir öge çıkarması ihtimali var. Mesela çivili sopa çıktı. Nadir bir öge sıra dışı borudan. Dediğim gibi bu tarz takaslara girmeyin. Ya zararlı çıkarsınız. Onun için bulmuş olduğunuz bütün kaynakları açın arkadaşlar. Şöyle çiftlik kılavuzu bölümünden bizden 5 tane hayvan avlamamız, 15 tane. Çakal bize saldırdı arkadaşlar. Niye? Çünkü ruh puanlarımızın hiçbirini vermedik. Çakalın seviyesi 5 arkadaşlar. Ama ruh puanı 1. Şöyle bütün hepsini ruh puanına verelim. Bazı hayvanların seviyeleri ruh puanlarıyla eşleşmeyebilir. Yani bu ilerleyen süreçte zaten görürsünüz. Çakal mesela 5 seviye bir hayvan. 5 seviye olmasına rağmen 1 ruh puanı var. Domuz mesela 5 seviye, aynı birinci kademe bir hayvan. Ama 5 ruh puanını istiyor. Mesela kurt 15 seviye ama 5 ruh puanı istiyor. Vahşi kedi 15 seviye, yanlış hatırlamıyorsam. Ona 10 ruh puanı istiyor. Yani alfa kurt mesela 15 ruh puanı diyebiliyorum. Yani bu yüzden ne kadar seviye atlarsanız o kadar çok fazla bunları, karakterdeki ruh puanınızı arttırın. Haritalardaki şu an için ilk kez geldiğimiz için çam ormanına çok fazla bir popülasyon yok. Ama ilerleyen süreçte zaten git gel yaptığımızda buradaki hayvan popülasyonunun çok fazla olduğunu göreceksiniz. Yani hayvanlarla, ruh puanına neden ağırlık veriyoruz? Hayvanlarla uğraşmak yerine, çok fazla silah, şifa, sır harcamak yerine sadece haydutları öldürüp kaynaklarımızı toplayıp bölgeden çıkabiliriz bu sayede. Şöyle buraya geldiğimiz zaman taslaklar bölümünü açtığımızda arkadaşlar 3 tane odun kütüğü toplayarak bir tane meşale yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu yapalım. Burada söylemiş olduğum hayvan dışarıdan geldi. Onun için benim karakter puanım da ruh vardı ama bu çakal bana niye saldırdı derseniz, bu çakal dışarıdan geldi arkadaşlar. Yani oyunun bize göndermiş olduğu bir saldırı. Onun için dışarıdan geldiği için karakter puanımızda ruh olmasına rağmen bize saldırdı. Yani bu bölgenin en düşük hayvanlarından bir tanesi çakal olduğu için dış bölgeden çakal geliyor. İkinci kademe bölgelerde yani bölgenin kademesine göre dışarıdan gelen hayvanlar da o kademenin en alt kısmındaki hayvanlardan bir tanesi olabiliyor arkadaşlar. Şu küçük haritada görmüş olduğunuz sol tarafta 2 tane ok üst üste olan şeyler var arkadaşlar. Mesela sarılar var. Bir de kırmızıda 2 tane ok üst üste var. Onlardan bir tanesi zaten alfa kurt. Onun için çok puanım yetmeyeceği için şu an o bölgeye gitmeyeceğim. Yoksa biraz kaçarız. Şöyle hayvanla bak, mesela ikinci bir karakter geldi. Bu karakterin şöyle bir zayıf özelliği var. Elinde
sopa var arkadaşlar. Sopada taş çekiç gibi alan vuruyor. Bunlardan hasar almamak için sadece o alan bölgesinden çıkmanız yeterli. Bir ileri bir geri, arkasının önüne. Bu karakterler bot arkadaşlar. Gerçek oyuncular değil. Bazıları diyor ki yanında hayvan var. Can basıyor. Bunlar otomatik olarak gerçekleşen şeyler arkadaşlar. Mesela belli bir can seviyesine düştükten sonra kaçabilirler. Onun için gerçek oyuncular değil. Bunlar oyunumuza göndermiş olduğu bot. Mesela burada güzel ekstra bir çantamız daha var. Bunu da alacağım. Şöyle bunları giyelim. Çantamızı alalım. Bu mesela alttan bir sokak çocuğu geliyor arkadaşlar. Sokak çocuğu da dışarıdan gelen haydut. Yani bu bölgenin en düşük seviye. Şöyle taşı da kazmamızı atalım. Şunu kullanalım. Mesela çakal bize saldırmıyor arkadaşlar. Bir karakter puanı istiyor. Pardon, ruh puanı istiyor. Mesela bunu evcilleştirdiğim zaman burada kurt resmi çıktı elin yerine. Mesela bir ruh puanımızı kullandık. Şu an için 6 ruh puanımız daha var. Mesela domuz. Domuz bize saldırmadı. Neden? Çünkü bizim 6 ruh puanımız var ekstra olarak. Onu kullanmadığımız için domuz da bize saldırmıyor. Domuzu da evcilleştirdiğimiz zaman bir tane ruh puanımız kalıyor. Yani ilerleyen süreçte başka bir domuzla karşılaşırsak o domuz bize saldıracak arkadaşlar. Mesela burada çakal var bir tane. Çakal bize saldırmıyor. Neden? Çünkü bizim burada kullanmadığımız ekstra bir ruh puanımız var. Çakalı da yanımıza aldığımız zaman mesela bir tane rozet kazandık. 3 tane hayvana aynı anda evcilleştirdiğimiz için. Çakal da yanımıza aldığımız zaman şu an için bizim 2 çakal ve 1 domuzdan ekstra 30 hasar puanımız oldu. Bu da şöyle baltaydan artık kurtulalım. Şunu alalım. Şöyle arkadaşlar kumaş Nettle'dan elde ediliyor. Şöyle göstereyim. Kumaş 3 tane Nettle'dan elde ediliyor. Halat 3 tane Nettle'dan elde ediliyor. Bizim burada 3 tane Nettle almak mı yoksa 7 tane kumaş almak mı daha avantajlı olduğunu zaten göreceksiniz siz de. Bu tarz tercihler yaparsanız yani ham madde toplamak yerine işlenmiş kaynaklar toplarsanız daha avantajınız olacaktır. Şöyle bir risk alıp alfa kurtların oraya gitmek istiyorum. Şu küçük haritada sağ tarafta görmüş oldunuz. Şöyle buradaki kumaşı da alalım. Şöyle 3 tane taşı da bırakayım. Çünkü bu bakır parçası arkadaşlar. Bakır parçası buradaki kaynaklardan çok çok daha iyi bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakır parçasını elde edebilmek için 4 tane bakır külçe, bir tane ince deri, bir tane tahta, 2 tane de baruta ihtiyacımız var. Yani buradaki birçok kaynaktan zaten çok çok daha iyi bir şey. Onun için şöyle yapalım arkadaşlar. Bıçağımızı buraya alalım. Senden kurtulalım. Şifalarımızı buraya koyalım. Bu şifa arkadaşlar bandaj. Her yerde üretebileceğiniz bir kaynak arkadaşlar. Dışarıda da yapabilirsiniz. Mesela bunu kullandığımız zaman bize ekstra bir bandaj daha kazandırdı. Şöyle bakır külçemizi alalım. Bakır cevher var. Cevheri de alalım. İlerleyen süreçte çok işimize yarayacak. Şöyle. Gerçi alfa kurdu öldürebilirsek oradan bir et daha gelecek bize arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle arkadan yaklaşarak ilk saldırıyı yaparsak öldürebiliriz diye düşünüyorum. Öldüremezsek de kaçarız. Sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela yanımızda hayvanlar var. Hayvanlar ayağa kalktık. İlk önce hayvanlar saldırdı. Onlar da hayvanlara saldıracaklar. Ama diğer kurtlar da bize saldırdı. Bir tane daha. Oh.
Şöyle bir tanesinden kurtulduk ama bu kadar kalabalık hoş değil arkadaşlar. Böyle bir durumda kaldığınız zaman arkadaşlar ekstra hasar gücünüz yoksa bunlarla baş edemezsiniz. Yani çok fazla düşman, bir tane olsa evet baş edebilirsiniz ama çok fazla düşman sizden her türlü üstün olduğu için haritadan çıkıp tekrar geri girdiğiniz zaman bu saldıranlar zaten gitmiş olacak. Şöyle 8 ruh puanımız oldu. Şunu da alalım. Sert et de tamamlandı. Yani buradaki bütün 5 hayvan avla diyor. Bize bir tane daha hayvan avlamamız lazım. Ama öncelikle şuradaki demiş olduğum bu yani Akıncı arkadaşlar. Ha, buna ekstra silah bile harcamanıza gerek yok. Yumruklarınızı halledebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece vurmuş olduğu alan içerisinde bulunmadan şöyle dışarıda bir tane daha geliyor. Ham madde yani bunları toplamak daha iyi arkadaşlar. Yani nettle toplayıp nettle'la yani birinci kademe lifle ondan kumaş veya halat elde etmek yerine ham maddeleri toplamak her zaman daha avantajlıdır. Şöyle kalan çantamızdaki boşlukları da dolduralım. Yani eve boş gitmeyelim. Şuradaki hayvanlara bir daha saldırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Kurdu öldürebilirim ama iki kurt birden gelecek. Onun için risk almak istiyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle birini öldürdüm. 25 can verecek. 3 vuruşta bizi öldürür. Bir kez daha saldıralım. Bir kere daha vurursa 8 canımız kalacak. Onunla kaçarız. Oyun bize teklif sunuyor. Daha iyi bir silah, daha iyi bir çanta. Oyunun işi bu arkadaşlar. Daha çok bize eşya vermek için. Şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Bizim elimizde o kurdu da öldürmeden buradan gitmeyeceğim. Şöyle 3 tane daha bandajımız oldu. 1, 2, 3. Gerekirse bunları da kullanırız. Oyun tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. İsterseniz orada bununla uğraşmayıp geri dönebilirsiniz. Ama ne kadar zorlarsanız o kadar avantajınıza. İyi göstermek için yapıyorum. Eğilerek gelecektim, unuttum bak mesela. Koşa koşa geldik yanına. Eğilerek gelmiş olsaydık ilk vuruşumuz daha yüksek bir hasara sahip olacaktı. Şöyle. Şurada ikinci kademe deri de elde ettik arkadaşlar. Bunlar alfa kurtlar olduğu için yani alfalarda hangi bölgeye giderseniz kademesine göre daha üst kademe kaynaklar elde edebilirsiniz. Seni kurtardık. Önemli değil. Her zaman. Umarım karşılığını alırız sandıktan kurtardığımız için. Bize 2 taş 3 tane de viski verdi. Viskileri içelim. Viskilerin herhangi bir şekilde ekstra can vermiyor arkadaşlar. Bize viskilerden şu an sadece alkol yapabiliyorsunuz. Alkolde de ilerleyen süreçlerde infüzyonları merhem yapabiliyorsunuz.
Burada ok işareti var arkadaşlar. Bu ok işareti bizi kırık posta arabasının konumuna götürüyor. Burada sağ alt kısımda takip et ve durdur seçenekleri var. Takip et dediğimiz zaman buraya sol tarafa hangi görev aldıysak o görevin bize açıklamasını veya genel haritaya çıktığımız zaman konumunu gösteriyor. Mesela konuma git diyor. Dediğim gibi ben ilk önce çantayı almak istediğim için ilk önce buraya Kam Ormanı'na geldim. Mesela ilk gidişimiz olduğu için enerji istemedi bizden. Ama artık bundan sonra oyun içerisindeki her yere gideceğimizde bizden enerji isteyecek. Enerjide sol üst köşede 100 enerji baremimiz var. Buradaki barem her 3 dakika 20 saniyede bir artıyor. Yani bazı gittiğimiz bölgelere yürüyerek gidersek mesela bir teklif daha geldi bize. Mır mır miyav. Yani bu paket muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam bize bir tane evcil kedi, yani çiftliğin içerisinde dolaşan kedi, birkaç tane deri, gerekli malzemeler, mesela meşe diye hatırlıyorum. Burada çocuk Willy setinde bir tane tüfek, patlar, bir tane muhtemelen onda da silahtır. Tabanca yani. Bir tane sırt çantası. Sırt çantası da yanlış hatırlamıyorsam artı 10 bölmesi olan bir çanta. Daha çok fazla kaynak toplamayı sağlayacak. Bir tane set, muhtemelen ikinci kademedir. Ben bu hesabı arkadaşlar bir tane izleyicime vermek istiyorum ilerleyen süreçte. Onun için altyapısını onun için hazırlayacağım. Çünkü benim başka bir hesabım var. İki hesabı aynı anda oynamak istemiyorum. Sadece burada belli bir hikaye kısmı, belli görevleri yaptıktan sonra diğer profilden devam edeceğim. Bu profili de isterse herhangi bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Onun için bir tane çanta alacağım ona. Şöyle almış olduğumuz ürünler sipariş bölümüne geldi arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane demir kazma, bir tane demir balta, bir tane deri yüzen ikinci kademe nadir olan silah, bir tane isimsiz kahraman tabancası, 270 hasarı var. Bir panço, yani ceket, bir tane de şapka hediye etmişler bize. 50 natıl, 50 bakır cevheri, 50 cilt, 50 kaya, 50 çam kütüğü, bir tane atnalı, bir tane eğer hediye etmişler. Bir de isimsiz kahraman sırt çantası hediye etmişler arkadaşlar bize. Dediğim gibi ben de bu hesabı arkadaşıma, herhangi bir seyircime hediye edeceğim. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra hediye etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi görevleri tamamlayalım. Çünkü çok fazla soru var. Benzer sorular. O soruları görsel olarak videolarını çekelim. Daha sonra da profili herhangi bir arkadaşımıza hediye edelim. Bizden bir tane kısa yay yapmamızı isteyecekti. Kısa yayımızı da yapalım. Çiftlik kılavuzu 2. bölümdeki görevlerimizi de tamamlamış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bize bir tane 2. kademe deri ceket hediye etti. 3. kademe 3. kısım görevlerinde 5 tane sert et pişirmemizi istiyor bizden. Az önce zaten dediğim gibi her şey birbirine bağlantılı, az önce bulmuştuk. Bir kutu kavanoz bulmamızı istiyor. Bir tane kavanozu doldurmamızı istiyor. Bir kavanozdan da su içmemizi istiyor. Zaten 3 görev zaten arka arkaya. Bir tane de pişmiş etimizi yememizi istiyor arkadaşlar. Şöyle 3 dakikası var. Güzel. Şöyle yapalım. Kavanozumuz sanırım posta kutumuzda bir tane hadisi de varmış. Arkadaşlar şurada hızlı yağmalama bölümü var. En üstte hızlı yağmalamayı açtığımızda diğer haydutlar veya hayvanlar öldürdüğünde veya sandıklar açıldığında içinde hangi kaynakların olduğunu gösteriyor bize. Buradaki bunu açtığım zaman sandığımızın içinde neler var zaten bize gösteriyor. Şöyle çantamızı bırakalım. Bunu da bırakalım.
Dediğim gibi burası şimdilik zırh ve silah. Seninki yerim zaten. Sen yok oldun, bittin. Şöyle depolara bakalım. Deri deposunu, kumaş deposunu şu anlık yapamıyoruz. Bizden 12 tane kalas istiyor. Kumaş deposunu yapsak güzel olur. Yani şuradaki fazla kaynaklarımızı bırakırdık içine. Neyse. Şu küçük kutularımızdan yapalım şimdilik. Şu yok. Yeterli şimdilik. Kısa yayımızı da tamamladık. Tahtalarımızı yapalım. Elimizdeki. Şöyle kavanoz için bir tane deriye ihtiyacımız var. Deri için de şöyle yapalım. Şurada kavanozumuz vardı bir tane. Mesela az önce demiştim arkadaşlar. Yemek bölümünü anlatırken mesela burada bizde kalıcı güç elde etmemizi sağlayacak mesela. Bunu içtiğimiz zaman 5 kalıcı güç verecek bize. 315'ten 310'dan 315'e çıktı mesela canımız. Kavanozu dolduralım. Suyumuzu içtik. Kavanozumuzu bulduk. Doldurduk. 5 tane et pişireceğiz arkadaşlar. Buradan 5 tane etimizi pişirelim. Şöyle sandalye şu an için bize çok ihtiyacı olan bir şey değil arkadaşlar. Silersek buradaki kaynakları elde etmiş oluyoruz. Mesela saksıyı da silelim. Saksı da şu an için çok ihtiyacımız olan bir şey değil. Mesela yemek masasını söktüğümüz zaman bize 5 tane meşe kütüğü, bir tane de jüt kumaş topu verecek bize. Onun için masamızı da sökelim. Şu an elde etmiş olduğumuz kaynaklarla kumaş deposunu yapıyor olmamız lazım. Bir tane daha deriye ihtiyacımız var. O bir tane deriyi de kendimiz üretelim. Şimdi ateşte et pişireceğiz. Bizden 5 tane et pişirmemizi istedi. Biz şu an elimizdeki bütün kaynakları koyalım. Posta kutusunda bir tane et vardı. İlk başladığımızda. Ben onu almamıştım. Posta kutusundan etimizi alalım. Arkadaşlar şöyle posta kutusu başka. Şu alt kısımdaki en alttaki siparişler bölümü başka. Buradaki çantayı da almak istiyorum. Envanterim dolu diyor. Tamam. Şimdi etimizi yiyelim. Et yedikten sonra yine ekstra 5 sağlık kalıcı puanımızı ve şöyle göstereyim. Burada artı 20 etten artı 20 de 5 kavanozdan geldi. Yani 5-5 bunlar zaten karakter puanı eklendi. 40 puan da ekstra olarak eklendi. Yani yemeklerin süresi bittiğinde yani 27 dakika sonra karakterimizin sağlık puanı 300 olacak. Burada ansiklopedi masasından elde etmiş olduğumuz başarılar az önce 3 tane ruh gücü yani 3 tane hayvan evcilleştirdiğimiz zaman bunu vermişti. Bize bu rozeti vermişti. Dediğim gibi buradaki almış olduğumuz başarıları zaten kalıcı güçler bak burada yazıyor. Tik oldu. Eksi değil, tik var. Yani bunlar bizde artık kalıcı güç olarak kalacak. Şöyle bunu da bırakalım. Deri tezgah için şunu alalım. Arkadaşlar depolarınızı kumaş deposunu yapalım. Depolarınızı tamamlarsanız getirmiş olduğunuz kaynakları bu depolara bırakacağınız için rahat edersiniz. Yani depolama alanı sıkıntısı yaşamazsınız.
Bu ikinci de silah olsun. Şöyle burası şifa bölümü olsun. Buradaki nettle'lar yani lifler, tohumlar, ambar dediğimiz proje bölümündeki mesela ambar kurduğumuz zaman buraya elimizdeki nettle'lar yani lifler, tohumlar, sebzeler, tahıllar hepsini ambara koyabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki chat bölümünü açmak için de yani insanlardan yardım almanızı isterseniz yani burada güvercinlik kısmı var. Buradaki güvercinlik kısmını tamamladığınız zaman chat bölümü açılıyor. Chat bölümü açıldığı zaman da istediğinizi oraya sorarak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa onları yazarak chat bölümüyle arkadaşlarla iletişim kurabilirsiniz. Nettle tohumlarına gerek yok. Yani lif ekerek şöyle anlatayım arkadaşlar. Tarlalarda ilerleyen süreçte görevde bizden tohum ekmemizi isteyecek diye şu an ekmedim. Mesela burada bizi zaten direkt oyun kendisi yönlendirdi. Tohum ekmek yani şöyle 22 saat sonra diyor sana 20 tane mısır vereceğim diyor bizden. Şöyle iptal edelim. Belki görev olabilir. Sebzelerin 60 kapasitesi var arkadaşlar. Liflerin de 200 kapasitesi var. Tahıllarda da aynı şekilde 60. Şimdilik dediği gibi 20 tane ekelim. Eğer görev isterse eker tekrar iptal ederiz. Yemek depomuz olmadığı için arkadaşlar kuyudaki su veya birazdan dediğim gibi işte yemek mesela burada olmaya başlamış. Bunlar yemek deposuna gidiyor arkadaşlar. Yemek depomuz olmadığı için tezgahta kalıyor. İlerleyen süreçte zaten yemek deposunu da yaptıktan sonra Rick peşimizde dolaşıyor. Rick diyor ki bize hadi kırık post arabası etkinliğine gidelim. Şu hediye çantamızı alalım. Artı 5 bölme daha açılıyor arkadaşlar bu sayede. Şöyle iki çantamız olmuş. Bu çantaları ilerleyen süreçte kullanacağız. Şöyle birinci kademe basit zırhlar kullanmak istiyorum. En azından az biraz savunma olsun diye arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki savunma artı 10 bize şu an çantadan geliyor. Yani şöyle göstereyim. Savunmamız 0 arkadaşlar. Eğer 100 hasar alıyorsak 100 canımız gidecek demektir bu arkadaşlar. Savunmamız olmadığı için. Eğer savunmamız 10 olursa %9'luk bir yani buradaki rakama aldanmayın. 10 rakamın arkadaşlar. Yüzdelik kısım daha önemli. Mesela şu an 100 hasar alırsak 90 canımız gidecek. Artı 10 oradaki yüzdelik artı %10 da savunmamız olduğu için 90 hasar alacağız. 10 hasar da savunmada kalacak arkadaşlar. Burada %15'lik bir kısım var. %15'lik kısmın diyelim ki 100 hasar veriyor karşımızdaki düşman bize. Buradaki 75 hasar canımızdan gidecek. 25 hasarda pardon özür diliyorum 85 hasar canımızdan gidecek. 15'lik hasarda buradaki zırhlarımızın dayanıklılığından eksilecek. Mesela 15 hasar buraya bölünecek zırhlarda. Fred seninle az önce konuşmuştuk herhalde. Tamam. Şimdi çiftlik kılavuzunda bir deri bir kısa yay yap. Tamam. Deriyi yapmadık mı biz? Kavanoz üretmişiz. Kavanoz üretmeyelim pardon. Bunu yükselttiğimiz zaman arkadaşlar şu an 4 halatla yükseltebiliyoruz. Deri kurutucuyu ikinci kademe ürünler elde edebiliyoruz. Bir kısa yay yapalım ve iptal edelim. Ama onun için çam kütüğüne ihtiyacımız var. Her zamanki gibi
küçük bir hamleyle çam kütüğünü de hallettik. Şimdi çiftlik kılavuzu 5. bölümde tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. 6. bölümde bizden bakır madenine gidip 10 tane cevher çıkarmamızı istiyor. Dökümhaneyi inşa etmemizi istiyor. Kömür üretmemizi istiyor. 2 tane de bakır külçe üretmemizi istiyor demirhaneyi kurduktan sonra. Gitmeden önce demirhaneyi kurabiliyor muyuz diye bakalım. Pardon, dökümhaneyi. Dediğim gibi dökümhane zemin istemeyen tezgahlarımızdan bir tanesi. Dökümhanemizi şöyle bırakalım. Demirhaneye yakın dövüş silahlarını üretmemizi sağlayacak olan bir tezgah. Ama dediğim gibi alet tezgahı, yani şu an için bizde daha önemli. Çünkü alet tezgahıyla diğer tezgahların altyapısını kurabileceğiz. Yani bakır aletler dediğimiz, hem de taş ve balta, taş diyorum, taş balta, taş kazma. Zaten bunları elde yapabiliyoruz ama bakır balta ve bakır kazma da yapabileceğimiz bir tezgah. Onun için alet tezgahımızı da koyuyoruz. Dediğim gibi önemli sıralamayı şekilde bu şekilde arkadaşlar. 5 tane kalas elde aktar masasını yapmak istiyorum. Çünkü aktar masası şöyle, şu zeminler ikinci kademe arkadaşlar. Aktar masasını yapmak istiyorum çünkü sağlık ürünlerini aktar masasından infüzyon yaparak gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Aktar masasını yapalım. İlerleyen süreçte zırh ve silah da yaptığımız zaman hemen hemen altyapımızı oluşturmuş olacağız. Demirhane için bir tane deri. Şöyle fazla ürünlerimiz. Depolarımızı koyalım. Tahta ekstra botumuzu. Şöyle arkadaşlar, şöyle tam bir set olarak bize verdi. Şu silahı verdi. Çiftlik kılavuzu ilk 5 bölümde en alttaki ikinci kademe deri ve birinci kademe bir taş çekiç. Şimdi elimizde bulunan bir taş çekiç, kazma ve belli ve 10 ruh puanına eriştik arkadaşlar. Daha ilk 5 kısmı tamamlayarak. Şimdi bakalım çiftlik kılavuzundan ne istiyor? Kömür elde üretmemizi, bakır külçe. Aslında elimizde bulunan ekstra kaynaklarla bakır külçe yokmuş. Gerçi burada bakır cevheri vardı çiftliğimizde bulunan. Gitmeden, gerçi 10 tane bakır külçe çıkmaz çiftlikten ama evet, bu taraftakini kazmışız. Şimdi bizden ne istiyordu? 2 adet bakır külçe üretmemizi ve kömür üretmemizi. Kömürlerimizi arkadaşlar ateşte yapıyoruz. Kömür yapmak için de oduna ihtiyacımız var. Önceden bulmuş olduğumuz, şöyle yapıp iptal ederek sadece buradaki görevi tamamladım arkadaşlar. Her görev zaten bize bir gümüş para ve bir 50x tecrübe puanı veriyor. Kömür üretmek için oduna ihtiyacımız var. Gittiğimiz bölgede odunu buluruz muhtemelen. Çünkü ağaç. Hadi onu da yapalım. Gelmiş olduğumuzda tamamlanmış olsun görev. Çiftliğimizdeki, pardon arkadaşlar, şöyle 2 alan kaplayan ağaçlar var. Mesela bu ağaç 2 alan kaplıyor. Bu ağacı keselim. Bu ağacı keselim. Oradan da kömürlerimizi elde edelim. Bu ağaç 2 alan kaplıyor. O ağacı keselim. Hatta 2 de değil, 4 alan kaplıyor.
Seni ve yukarıdaki ağacı keseceğiz. Ya kalan ağaçları dediğim gibi çiftlik dizaynına göre, dekorasyonumuza göre bizi engelleyecek şekilde olursa eğer keseriz. Yoksa doğaya uyumlu bir çiftlik yaparız. Şöyle buradan elde ettiğimiz ağaçların odunlarıyla kömürlerimizi üretelim. Çünkü geri döndüğümüzde bakır külçeyle döneceğiz. Ya da daha doğrusu bakır cevheriyle döneceğiz. Bu cevherlerden şöyle bunu almamız gerekiyor ki ikinci bölümdeki ürünler üretilmediği için şöyle geldiğimizde bir tane de kaktüs meyvesi, silah depomuzu ve zırh depomuzu da yaparsak arkadaşlar birçok depomuz zaten boşalmış olacak. Şimdi bizden 10 tane bakır külçe isteyecek. Geri döndüğümüzde 5. bölümde tamamlanmış olacak arkadaşlar. Kazmamızı aldık. Silahımızı aldık. Çekicimiz. Bakır madenine giderken bir tane ok, bir tane de çekiç bize hayli yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde çiftlik kılavuzu 3. bölüm zaten buradayken tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bakır cevherinden döndük ve elimizde olan şöyle şöyle 4 tane kömürle 2 külçe daha yapabiliriz. Şöyle dediğim gibi halat ve kumaşları madenlerde toplamak her zaman daha kolay. Şöyle bir bakalım elimizdeki kaynaklarla kurabileceğimiz bir tezgahımız var mı? Deri bulursak arkadaşlar demirhanemizi, dokuma tezgahını, onları kuracağız. Depolarımızdan yakıt deposunu kuralım. Yani yakıt deposunda zaten direkt kömürler buraya gidiyor arkadaşlar. Hasır zemin gerekiyor depo için. Tamam. Yemek deposu, takı deposunu kurabiliyoruz. Takı deposunu da kuralım. 20 yıllık devlet. 10 yıllık belediye başkanlığı tecrübem var. Takı deposu da kurduktan sonra arkadaşlar şöyle kavanozlarımızı arkadaşlar tezgahlar bölümü dediğim bölümden, yani bütün tezgahları tek tek dolaşmak yerine tezgahlar bölümünden elinizde bulduğunuz ürünleri direkt işleyebilirsiniz. Mesela marangoz masası, şöyle taş kesici, deri kurutucu. Yani tezgahları bu şekilde dolaşabilir. Kaynaklarınızı işleyebilirsiniz. Çivili sopayı yapmak için marangoz masamızı yükseltmek istiyorum. Bunun için de deriye ihtiyaç var. Dediğim gibi ikinci kademe tezgahlar için ikinci kademe zeminler gerekiyor. Alt kısımda o bizden istenilen şey zemin için gerekli olan 4 tahta, 4 tane taş blok, bir tane bakır bağlantılı elemanı, üst kısımda da tezgah için gereken, yükseltmek için gereken kaynaklar. Şöyle yapalım.
Burası da kırık silahlar deposu olsun şimdilik. Lambalar alalım. Şöyle şifa bölümü. Takı deposunda arkadaşlar lamba, saat, dişler, yüzükler, haritalar, bunları bırakabiliyoruz. Buy mal, buy notes. Bize para karşılığında silah öneriyor arkadaşlar. Bunlara vereceğiniz parayı başka şeylere harcayarak, başka şeyler dediğim en önemlisi zaten nadir planlar. O da kasabada. Kasabaya gittiğimiz zaman şöyle arkadaşlar, ilan panosu var. Bunu yapmayı unuttum arkadaşlar. Bunu yapalım hemen. Çünkü ilan panosunda bizden istenilen şey şu arkadaşlar. İlan panosu bize günlük görevler veriyor. Günlük görevleri yerine getirerek de şöyle bakalım, ekstra alan kaplayan bu ağaç ekstra alan kaplıyor. Öncekileri kesmiştik ama düzelmemiş. Belki de sadece bu ağaç kestiğimiz zaman düzelecek diye düşünüyorum ama düzelmemiş. O muhtemelen buradaki ağaç da düzelmemiş. Muhtemelen kapatıp açtığımız zaman bunlar düzelecektir zaten arkadaşlar. Şimdi projeler bölümünde ilan panosu var arkadaşlar. İlan panosunun projesini, projeler bölümündeki bütün kaynaklar, buradaki istenilen kaynaklar arkadaşlar, projenin kurulması için istenilen kaynaklar. Bir de projeyi kurduktan sonra şöyle bunu da buraya kuralım. Projeyi kurduktan sonra projenin tamamlanması için istenilen kaynaklar var arkadaşlar. O istenilen kaynakları da verdiğiniz zaman projeler tamamlanmış oluyor. Şimdi buradaki kaynakların birçoğu zaten benim elimde mevcut. 10 tane siparişler de var. Onları da alalım. Şöyle arkadaşlar. Projemizi tamamladık. Yani dediğim gibi projeler bölümündeki projeleri ilk önce inşa etmek için, bir de projeyi tamamlamak için ekstra kaynaklar ihtiyacınız olacak. Ben projeyi kurdum, niye tamamlanmalı derseniz bu yüzden. Şöyle sonlandıralım. İlan panomuz da tamamlanmış durumda. İlan panosunda 3 tane görev var arkadaşlar. Bu 3 tane görevlerden bir tanesi VIP olduğunuz zaman. Yani VIP'i de şu şekilde açıklayayım. VIP aylık olarak yani 30 günlük geliyor. İlk alışta 84 TL görünüyor. İlerleyen kısımda 2 katına çıkıyor diye biliyorum ilk alımdan sonra. Size günlük olarak 50 tane gümüş para veriyor. Yani zaten bir aylık hesaplanmış size. Günlük olarak 50 tane 1500 gümüş elde etmiş oluyorsunuz bir ay içerisinde. 2x tecrübe puanı veriyor. Yani herhangi bir işlem yaptığınızda 2x XP puanı kazanıyorsunuz. Yani gelişim için. Tüccarlarda %20 indirim veriyor. Dediğim gibi VIP olursak da burada 3. görevi tamamlayabiliyoruz. 3. görevde zaten VIP olduktan sonra tamamlayabileceğimiz bir görev. Şu an için 2 görev yapabiliyoruz arkadaşlar. 2 görevi de 15 seviye olduktan sonra, yanlış hatırlamıyorsam, kanyon sınavlarına giriş yapabiliyoruz. Şimdi taş platoda Makvan'ın izini süreceğiz. Onu avlayıp nereye gideceğiz? Nikbumba, yani bu şehire gideceğiz yani. Bunu yapalım arkadaşlar.